Herkese merhaba. Bugün sizlere Riddle küp nasıl yapılır onu anlatacağım. Bu Riddle küp çok güzel, eğlenceli bir oyun aslında. Hem ailecek oynanabilecek hem çocuklar arasında oynanabilecek, güzel vakit geçirebileceğiniz bir aktivite. Şimdi bunu yapmak için şu şekilde pipetlerim var. Ben kalın pipet kullandım. Bunlar biraz şöyle göstereyim. Kalınlar. Bu pipetlerin şöyle görmüş olduğunuz şu körük kısmı, uzayıp şekil alan kısmı makasla kesiyorum. Bu şekilde kestikten sonra bakın ben önce hepsini şöyle kesmiştim. Tam 12 adet pipete ihtiyacımız var. İsterseniz karton pipet de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. İnceleri de olur, kalınları da, kartonlarda hepsinden yapabilirsiniz. Bunun için yine pipetlerime uygun bir ip var elimde. Şimdi bu pipetlerimizden 6 tanesini ipimizin üzerine geçireceğiz. İsterseniz iğne de kullanabilirsiniz. Nasıl kolay geçirirseniz. Bir altıgen oluşturacağız. Şöyle. Olabildiğince hızlı geçirmeye çalışıyorum. Vaktinizi almam adına. Altıgen oluşturduktan sonra ucunu bağlayıp düğümümüzü pipetlerin içinde kaybedeceğiz. Şöyle ipimi biraz açayım. Misina da kullanabilirsiniz. Görünmemesini isterseniz ipin içinde. Ama kopmayan misinaları almayı tercih edin. Bazı misinalar da çok çabuk kopabiliyorlar. Çocuklar oynarken kopabilir. Evet, şöyle 4 5.'yi geçirdim. Şu anda sonuncuyu geçiriyorum. Altıncı pipetimi geçirdim. Şimdi şöyle hemen bir altıgenimizi oluşturalım. Makasımı elime alıyorum. Şöyle ipimi kesiyorum. Ve bu iki ucu pipetlerin arasında boşluk kalmayacak şekilde. Bakın şöyle altıgenimizi oluşturdum. Ve pipetlerin arasında boşluk kalmayacak şekilde ipimi sıktırıyorum. Sonra düğüm atıyorum. Çok aşırı da sıkmıyoruz. Çok fazla gevşek de bırakmıyoruz. Güzelce düğümümüzü attıktan sonra şöyle ipleri biraz kısaltıyorum. Dibinden değil. Sonra bunu şöyle pipetlerin içinde hareket ettirerek kaybetmeye çalışıyorum. Ki orada bir görüntü kirliliği oluşmasın. Evet. Şu şekilde. Şu fazlalığı biraz daha keseyim. Evet, gördüğünüz gibi altıgenimiz hazır. Şimdi bundan sonra pipetlerimizi şu şekilde 2-2 tekrar ipimize geçireceğim. Hemen şöyle başlıyorum. Evet, ilk ikiliyi geçirdim. İpimi kesiyorum. Bunu şöyle kenara koyuyorum. Şimdi diğer ikiliyi geçiriyorum.
Diğer ikili de hazır. Bunu da yine ipimi kesiyorum. Bunu da böyle koyuyorum. Şimdi gördüğünüz gibi tam bu koyduğum şekillerde iplerimizi şöyle düğüm atarak buradan bağlıyoruz. Şöyle önce bir ucunu atalım. Şimdi diğer ucunu, yine pipetlerin arasında ip boşluğu kalmayacak şekilde güzelce bağlıyoruz. İki kez düğüm atarsanız biraz daha sağlam olur. İlk ikiliyi bağladım. Şimdi diğerini bağlayacağım. Yine aynı şekilde önce bir tarafa güzelce düğümümüzü atıyoruz. Bu arada ipimi çıkarttım. Şöyle tekrar takayım. Evet, diğer ucumu şuradan bağlıyorum. Biraz kısa kalmış. Bağlarken siz dikkat edin. Şöyle ikinci düğümü de atayım. Evet. Bakın şu şekilde pipetlerimizi bağladık. Şimdi son iki pipetimize geldi sıra. Bunları da tek tek geçiriyoruz ipimize. Önce bir tanesini geçiriyoruz. Şöyle son kalan pipetime de ipimi geçiriyorum. Şu şekilde hemen ipimi kestim. Bu kenarda dursun. Şimdi önce bu tekli pipetimizi bağlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi bakın şu iki kısma önce şöyle bir tanesini kaldırıp tam ikisinin ortasına ipimizin bir ucunu bağlıyoruz. Şöyle. Sonra diğer ucunu da karşı tarafa. Şu şekilde bağlıyoruz. Evet. Şimdi tekliği bağladık. Sıra geldi diğer tekliğe. Bunu da tam böyle koyuyoruz ve arkadaki bakın şöyle altıgenin iki köşesine birini bir tarafa birini bir tarafa bağlıyoruz. Şuradan başlayalım. Evet, birinciyi bağladım. Şimdi aradaki şöyle boşluğu kapatıp diğer kısmı da ipimizin diğer ucunu bağlıyoruz. Ve bundan sonra riddle küpümüz hazır. Çok eğlenceli vakit geçirebilirsiniz bunlarla. İsterseniz bir kum saati alıp kim daha hızlı bu şekli tamamlayacak ya da bakalım şu şekli kim bulabilecek. Evet, gördüğünüz gibi onu da bağladıktan sonra şöyle göstereyim ki küpüm hazır. Farklı şekilleri getirebiliyoruz. Şimdi ben bu iplerimi temizledikten sonra sizlere oluşturabileceğiniz şekiller hakkında da fikir vereceğim. İplerimi temizleyeyim, sonra tekrar görüşelim.
Evet, iplerimi temizledim. Gördüğünüz gibi. Hepsini şöyle pipetlerin içine doğru itekledim kestikten sonra. Şimdi şekillerimi yapmaya başlamadan önce size şöyle hazırladığım küçük kartları göstereyim. Ben çocuklarım küçük olduğu için biraz basit modeller tercih ettim. Siz yaptıkça ortaya çıkan modelleri kağıda çizerek kullanabilirsiniz. Çok değişik şekiller ortaya çıkmakta. Bunlardan bazıları şöyle gördüğünüz gibi. Bunları hazırlayıp dediğim gibi numaralandırıp işte şu numarayı yapabiliriz. Hadi sen bunu yap, ben bunu yapayım. Ya da karşılıklı aynı şekli kim daha çabuk yapacak şeklinde aile oyunları da oynayabilirsiniz. Şimdi hemen şöyle küpümle de göstereyim. Örneğin şöyle hemen bir tane yaptık. Bakın şöyle. Evet, kadraja da sığdırabilirsem şu şekil. Mesela bunu katlayıp bir kare. Bakın şöyle çubuk. Kısa bir çubuk. Ya da evet, bakın şöyle bir şekil. Evet, bir uçurtma şekli olabilir. Bunu tutup şöyle katladığımız zaman farklı bir şekil. Dediğim gibi bunu oldukça arttırabilirsiniz. Çok değişik şekiller ortaya çıkmakta. Çocukların zekalarını çalıştırmakta. Aynı zamanda da birlikte ailece vakit geçirebileceğiniz, kaliteli zaman geçirebileceğiniz çok güzel bir aktivite. Yapacakları şimdiden kolay gelsin. Beğendiyseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.